Biraz gelin bakalım diye düşünüyorum. Çok mu karanlık oldu burası? Hoş bulduk. Biraz daha aydınlanalım mı? Lafa bak. Işın kılıcımı yere koydum. Evet. Ah, ah. Dertleriniz varmış demek ki. Bakayım birazcık. Evet. Ay, çok boş duvar oldu ama neyse ben burayı hallederim bir ara. Buraya güzel bir etki yaparım. Evet, hoş geldiniz. Bir cumartesi gecesi ve masal gecesi. Evet, beni görünce aydınlanmış olabilirsiniz. Muhtemelen. Nerede benim gözlüğüm? Bugün böyle bir hal. Çok mu şey yapmış oldum? Ne diyorsunuz? Bu yayından sonra evet bir savaşçı yayını olacak. Merak etmeyin. Bugün biraz böyle Fransız tarzı oldu sanki. Aynen. Gerçi bugün bir tufan miti okuyacağım. Sümer'den tufan miti okuyacağım. Fransızca bilmiyorum. Evet. Başlayalım mı birazdan? Ne dersiniz? Hayat nasıl gidiyor? Ramazan nasıl gidiyor? Yani laflara bak ya. Evet. O zaman başlayayım mı ben? Bugün de size bir Sümer tufan efsanesi okuyacağım. Şimdi bundan önce okuduğumuz Akkad dilinde ve iki ayrı zamanda yazılmış tufan efsanelerine kaynaklık ettiği kabul edilen Sümer dilindeki tufan efsanesine geliyoruz. Onu da 1914 yılında Arno Pobel, Philadelphia Üniversitesi Müzesi'nin Nippur koleksiyonu arasındaki 3 tablet üzerine yazılmış olarak buluyor. Kopyalarını ve çevirisini yaparak yayınladı. Fakat bu parçalar konunun yazıldığı tabletin alt kısmının 1/3 kadardı diyor. Ne yazık ki o tarihten beri hiçbir müzede de diğer parçalar ortaya çıkmadı. Tabletin kırık olan baş kısmının 37 kadar olduğu tahmin ediliyor. Yani ilk 37 satır yok. Bu yüzden metnin nasıl başladığı bilinmiyor. Yazıların bulunduğu kısımda çok bozuk. Okunabilen yerlere göre bir tanrı ya da bir tanrıya insanları yok olmaktan kurtarmak istediğini, buna karşılık onların da tanrılara şehirler ve evler yapabildiklerini anlatıyor. Yine kırık bir yerden sonra insanların, hayvanların, bitkilerin yaratılışından söz ediliyor. Ve şöyle okuyorum tableti. İnsanların, onların yok olmasını ... yiyeceğim. İnsanların 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 onların yok olmasını... 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 yiyeceğim. İnsanların onların yok olmas
Nintu'ya geri vereceğim benim yarattıklarımı. Halkı kendi yerlerine geri döndüreceğim. Şehirlerde tanrısal kurallara göre yerleri yapacaklar. Kararlarımızın yerini temiz yere inşa edecekler. Ateş söndürücü temiz suya yol verdi, ayinleri yürüttü, tanrısal kuralı yüceltti. Yeryüzünde o nokta nokta koydu nokta nokta oraya. An, Elnil, Enki ve Ninhursak karabaşlı halka vücut verdikten sonra bitkiler topraktan fışkırdılar. Ovanın hayvanları, dört ayaklılar, yaratıklar sanatkarca meydana getirildiler. Tekrar 37 satır kadar bir kırıktan sonra krallığın gökten indirildiğini ve 5 şehrin kurulduğunu öğreniyoruz. Krallık gökten indirildikten sonra, taç yüceltildikten sonra, krallık tahtı gökten indirildikten sonra o törenleri yürüttü, tanrısal kuralı yüceltti. 5 şehri kurdu temiz yerde. Onların adını verdi, onları kült merkezi yaptı. Bunlardan ilk şehir Eridu'yu önder Nidumut da verdi. İkincisi Bat Tibara'ya nokta nokta verdi. Üçüncüsü Larak'ı Endur Bilhursag'a verdi. Dördüncüsü Sippar'ı Kahraman Utu'ya verdi. Beşincisi Şuruppak'ı Suda verdi. Şehirleri adlandırdıktan sonra onları kült merkezi yaptıktan sonra nokta nokta getirdi. Tufan sonra Nintu nokta nokta gibi ağladı. Saf inanla halkı için ağıt yaptı. Enki kendi kendine danıştı. An, Enlil, Enki, Ninhursak, göğün yerin tanrıların An ve Enlil'in adını söylediler. Sonra Ziusudra kral nokta noktanın Paşişusu nokta nokta idi. Bir koca nokta nokta yaptı. Sonra Ziusudra kral nokta nokta alçak gönüllü, saygılı, itaatli nokta nokta. Evet, nokta noktalarla dolu. Her gün dikkat ederek devamlı o nokta nokta her türlü rüyayı ortaya koyarak o nokta nokta göğü yeri anarak o nokta nokta tanrılar bir duvar. Ziusudra onun yanında durarak dinledi. Sol tarafımdaki duvarda durarak nokta nokta duvardan sana bir söz söyleyeceğim. Sözümü tut, kulak ver benim söyleyeceklerimi. Bizden nokta nokta bir tufan kült merkezini kaplayacak. İnsanlığın tohumunu yok edecek. Tanrılar Meclisi'nin sözü kararıdır. An ve Elni'nin emreden sözüyle. Ay ben bu ışık yalnız benim gözümü aldı. Bunu bir değiştirsem mi? Evet, şöyle daha iyi oldu. An ve Elli'nin emreden sözüyle krallığı hükümdarlığı son bulacak. Bütün fırtınalar olağanca gücüyle saldırdılar. Aynı anda kült merkezinin üstünü kapladı 7 gün 7 gece boyunca. Tufan memleketi kapladıktan, dev gemi fırtına ile büyük sulara çarptıktan, güneş tanrısı göğe ve yerlere ışınlarını saçarak çıktı ortaya. Ziusudra kral attı kendini güneş tanrısının önüne. Kral bir öküz ve bir koyun kesti. Al ve Enlil göğün suluğunu, yerin suluğunu söylediler. Onların gücü nokta nokta yayıldı etrafa. Bitkiler yerden fışkırarak büyüdü. Sonunda Ziusudra kral Tanrı An ve Enlil önüne attı kendini. Onu sevdiler, bir tanrı gibi yaşam verdiler ona. Bitkilerin adını, insanlığın tohumunu koruyan Ziusudra'yı güneşin doğduğu yere Dilmun'un ülkesine yerleştirdiler. Tabletin 30. satırı tahmin edilen geri kalan kısmı yine kırık.
Ziusudra'ya ölümsüzler ülkesinde neler olduğu hakkında bir şey öğrenemiyoruz. Ayrıca bu metinde Ziusudra'nın kimin oğlu ve nerenin kralı olduğunu da fakat daha sonra yazılmış Atasözleri kitabının başında olan Şuruppak'ın oğlu olduğunu öğreniyoruz. İsimlere bakar mısınız? Halbuki Şuruppak metnin başında bir şehir. Burada Şuruppaklı Ubartutu'nun oğlu mu demek istenmiş acaba? Bunu tabii şey yapamıyoruz, bilemiyoruz. Ben de bu adamları tanımıyorum, Şuruppak falan. Şuruppak oğluna şu önerilerde bulundu. Şuruppak Urartu'nun oğlu. Ubartutu'nun oğlu. Şu öneride bulundu oğlu Ziusudra'ya. Oğlum, sana öneride bulunacağım. Benim önerilerimi dinle. Ziusudra, sana bir söz söyleyeceğim. Ona kulak ver. Benim önerilerimi boşlama. Söylediğim sözden dışarı çıkma. Babanın önerisi değerlidir. Onu yapmaya gayret et. Hatırlarsanız Nuh'ta da aslında şey yapıyorlar. Yani önceki okuduğumda da Babil mitinde de zaten hani oğluna bir şeyde bulunuyorlar, tavsiyede. Zaten Nuh'un oğlu ölüyor. Dinlemiyor babasını ve bak burada da yine bir baba olayı var. Evet, bu satırlar milattan önce 1800 ve 1700 yılları arasında yazılmış bir parçada bulundu. O yüzden Ziusudra'nın yaşadığı tarihi saptamaya yaramıyordu. Fakat Nippur'a yakın henüz eski adı bilinmeyen Salabih büyüklüğünde Abu Salabih höyüğünde daha sonra yapılan kazıda yukarıdaki satırları kapsayan parçalar bulundu. Bunlar 2500 yıllarına tarihleniyor. Ziusudra'nın 3000 yıllarında ortaya edebi metinlerde adının geçmesi onun önemli bir şahıs olduğunu gösteriyor. Bu yüzden belki o tarihten birkaç yüzyıl önce gerçekten Şuruppak'ta kraldı. Ay, ödüm koptu. Tufan onun zamanında, yani 3000 yıllarında olmuştu diye düşünülüyor. Sümer şairleri tufanı yalnız öykü olarak anlatmakla kalmamış, ayrıca onun yaptığı felakete başka konulara ait kompozisyonlara da söz gelişi anlatmışlardır. Ele geçen böyle iki metinden tufan ile ilgili olan satırlar Numun bitkisinin meydana gelişi hakkındaki bir şiirden. Böyle bir numun bitkisi diye bir şey varmış ve bu tufandan sonra oluşmuş. Rüzgar yağmur getirdikten sonra, bütün yapılmış duvarlar yıkıldıktan sonra, kudurmuş fırtına yağmur getirdikten sonra, bir adama ikinci bir adam karşı çıktıktan sonra, tahıl yetiştikten, ot bittikten sonra, fırtına yağmuru getireceğim dedikten sonra, o yağmuru yapılmış duvarların üstüne boşaltacağım dedikten sonra, tufan her şeyi silip süpüreceğim dedikten sonra, gök emir verdi, yer doğurdu, Numun bitkisini doğurdu. Yer doğurdu, gök emir verdi, Numun bitkisini doğurdu. Ama bu Numun bitkisinin hangi bitki olduğunu bilemiyoruz. Böyle bir şey varmış. Lagash şehrinin başlangıcından Gudea zamanına kadar M.Ö. 2400 ve 2150 olan olayları kapsayan yarı tarihsel bir belgede tufan ile ilgili bölüm, tufan her şeyi silip süpürdükten sonra, ülkenin yıkılması tamamlandıktan sonra, insanlık sonuna kadar dayandıktan sonra, insanlığın tohumu korunduktan sonra, Karabaşlı Sümer halkı kendisini yeniden kalkındırdıktan sonra, An ve Enlil insanı adıyla çağırdıktan sonra, Ensillik kurulduktan sonra, fakat henüz gökten krallık inmemişti. Böyle de bir bölüm var. Numun bitkisi nedir? Bunu da bilemiyoruz. Sümer'le ilgili kısım böyle, bu kadar. Şöyle diyeyim, Numun bitkisi acaba pirinç olabilir mi? Ama tahıllardan sonra falan diyor. Yani nedir sizce? Var mı bir tahmininiz? Şu bitkidir falan. Mezopotamya'da yetişmiş. Ama tahıl falan dediğine göre buğday zaten eski. Böyle işte. Evet. Bugünkü yayını biraz kısa tutacağım.
Biraz da zaten şey var herkeste. Bir Ramazan nasıl diyeyim? Şeyi mi de derler? Rehaveti mi derler? Nedir? O yüzden de biraz kısa tutacağım. Belki biraz yaklaşayım yanınıza, yakınınıza. Bir selam da böyle vereyim. Merhaba diyeyim. Evet. Teşekkür ederim ama Ramazan'a göre ben de biraz daha böyle şeyleri azalttım. Şöyle duyurayım, yalnız üyelik yayınlarım devam ediyor. Güzel videolar çektim. Her hafta imparatorlara bir video, özel video yayınlıyorum. Ayrıca birazdan savaşçı üyelerime bir canlı yayınım olacak. Biraz sohbet edeceğiz. Evet, dediğim gibi biraz onlarla sohbet edeceğim. Dün imparatorlara yayın yapmıştım. Bugün onlarla olmayacağım ama yarın gündüz imparatorlara belki bir yayın açarım. Böyle durumu şey yapayım dedim. Yani yayın sıklığını. İşte böyle dediğim gibi yayınlar sürüyor Ramazan boyunca da. Ama tabii birazcık şeyi farklı olabilir. Ramazan sakinliğinde. Ama herkes öyle. Bütün tanıdıklarım, herkes, insanlar oruç tutuyor falan. Bir saygı duymak lazım zaten. Böyle düşünüyorum. Ama mesela bu Ramazan'da hemen ilk yapacağım bir İngilizce masal ve ona göre özel bir video hazırlamayı düşünüyorum. Çünkü yurt dışında böyle bir durum yok Ramazan'da. Bana yazın, mail atın. Dediğim gibi her zaman tüm şeylere ulaşamıyorum, direct mesajlara Instagram'dan. Yani çok da fazla yani güvendiğim kimse olacak ki ben resim satayım. Açıkçası ben de müşteri seçiyorum resimde. Ayrıca Patreon hesabımı da bazı yenilikler yapacağım ve Patreon'da farklı üyelikler yapacağım. Daha böyle minik minik üyelikler gibi düşünün. Bir de kitabımı farklı dillerde de Patreon'da seslendireceğim, okuyacağım. Bunu da ayrıca size duyururum. Çünkü YouTube'da bazen sorun olabiliyor Patreon'la ilgili ama şeyde o sorun olacağını sanmıyorum. Patreon'da böyle bir durum yok. Yani yabancı üyelerime de böyle bir şey yapmış olayım dedim. Böyle bir güzellik yapmış olayım dedim. Ay, suyumu ben buraya koymuşum bilgisayara dökülmesin diye. İşte böyle. Bakalım hafta içi yine belki bir video yüklerim, bakarım. Canlı yayınları da yine cumartesi sürdüreceğim. Bazen cuma. Böyle durumlar olur. Evet, bu ojeler yeni. Böyle çok değişik. Ayağımda da var. Ay, nereden göstermem lazım? Daha yakında yayında görürler. Böyle şey, hafif parlak bir bordo. Metalik bir bordo. Çok hoşuma gitti açıkçası. Ben de hemen böyle değişik ojeleri, çorapları, etekleri, ayakkabıları sevdiğim için aldım. Evet. Yani evet, şöyle yapın. Ben buraya şey, yayından sonra tutturayım ya da buraya mail adresimi yazayım. Gerçi çoktandır ben maillere cevap veremiyorum. Çok yoğundu. Sanıyorum önümüzdeki hafta herkese de toplu bir cevap vermeye çalışırım ama bazı mesajlar belli sınırları aştığı için onlara hiç cevap vermiyorum. Sonuçta benim belli bir çizgim var ve şeyden hoşlanmıyorum. Fazla laubalilikten falan hoşlanmıyorum. Çizgim de değişmez. Evet, mail adresimi yazdım. Mail atabilirsiniz. Evet, herkese harika bir hafta sonu diliyorum. Lütfen yorum yapın. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basın. Abone değilseniz lütfen abone olun.
Üye olmak istiyorsanız da katıl tuşuna basıyorsunuz. 2 tip üyeliğim var. Savaşçı ve imparator. Bir tanesi abonman üyelik gibi. Ramazan sonunda belki bir ara üyelik daha yapabilirim. İşte böyle. Görüşmek üzere diyorum. Herkese harika bir pazar günü, harika bir hafta sonu diliyorum. Bay bay, iyi geceler.